arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yıllar önce bir süt kreması videosu çekmiştim. Bu süt kreması videosunu şimdi sizler için tekrar çekiyorum. Yorumlara baktığımda beşamel sos bu diyen arkadaşlarım için çekiyorum. Un helvası diyen arkadaşlar olmuş. Onlara daha detaylı anlatmak için çekiyorum ki un helvası değil. Yapım aşamasına geçebiliriz. Daha önceden de malzemeleri biliyorsunuz ama ben tekrarlamakta fayda var diye düşünüyorum. 2 su bardağı süt, ölçtüm. 2 yemek kaşığı dolusu un olarak kullanabilirsiniz. 50 gram tereyağı. 50 gram tereyağımızı tavamıza alalım. Tereyağımızı eritmeye bırakalım. Tereyağımız erirken bu esnada ben de sizlere süt kreması ile ilgili yorum yapan arkadaşlara cevap vermek istiyorum. Beşamel sos diyen arkadaşlarımız olmuş. Beşamel sos değil, kesinlikle değil. Beşamel sos yaparken tercih olarak hem tereyağı hem katı yağ hem de sıvı yağ kullanabilirsiniz. Ama biz sadece bunu tereyağı ve margarin kullanarak yapıyoruz. Aynı zamanda beşamel sos olabilmesi için içerisine tuz ve karabiber ilavesinin girmesi gerekir. Beşamel sos ile süt kremasının arasındaki fark bu arkadaşlar. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Un helvası olmuş diyen arkadaşlarımız var. Un helvası ile alakası yok. Unun iyi kavrulması burada çok önemli. Eğer unu iyi kavurmazsanız un kokusu alabilirsiniz. Eritmiş olduğum tereyağının içerisine 2 yemek kaşığı dolusu unumu ilave ediyorum. Lütfen burada videomu sardırmadan izlemenizi rica ediyorum. Şu an unumuzu kavurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ocağımızı kısık ateşte ayarlayalım. Aynı zamanda bazı yorumlarda bu kremanın şekeri nerede diyen arkadaşlar olmuş. Arkadaşlar, bu bir pasta kreması değil. Biliyorsunuz ki süt kreması tatlı ve tuzlu bütün tariflere kullanılabilir. Pasta kreması yapmak istiyorsanız yapmış olduğunuz kremanın içerisine bu kremayı da ekleyebilirsiniz. Daha yoğun ve daha güzel bir kıvam elde edebilirsiniz. Unumuz kavrulmaya başladı. Şimdi size detaylıca göstermek istiyorum. Az önce size bahsetmiştim unun kavrulduğunu nasıl anlarsınız diye. Şöyle anlarsınız arkadaşlar. Un eskisi gibi beyaz halini almaya başladı. Kısık ateşte kavurmaya devam ediyorum. Evet, unum kavruldu arkadaşlar. Unumu çok iyi kavurduğum için un kokusunu almayacağım. Siz de buna çok dikkat etmelisiniz. Şimdi içerisine ilk önce 1 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Ve hızlıca karıştırıyorum. Biraz sonra kıvam almaya başlayacak. Bunu iyice karıştırmanız çok önemli. Yorumlara baktığımızda trileçi tatlısında kullanabilir mi diye soran arkadaşlarımız, evet kullanabilirsiniz. Dondurmada kullanabilir miyiz diyenler kullanabilirsiniz. Yemeklerde makarnalarınızın sosunda kullanabilirsiniz. Çorbalarınızın içerisine ilave edebilirsiniz. Bakın, kıvam almaya başladı. Yorumlarda kıvamını soruyorsunuz. Bakın, eğer bu kıvam sizin için yeterliyse 2. su bardağını eklemeyebilirsiniz. Kremanızın daha akışkan olmasını istiyorsanız 2. su bardağı sütünüzü ilave edebilirsiniz. Ben ilave edeceğim. Yavaş yavaş ekliyorum. Ve tekrar hızlıca karıştırıyorum.
Sütle kremayı birbirine güzelce yediriyorum. Burada olabildiğince hızlı karıştırmanız çok önemli. Evet arkadaşlar, kalan sütümü de ilave ediyorum. Ve hızlıca karıştırıyorum. Bu yapmış olduğum kremamla ilgili kendi sayfamda, kanalımda daha önceden yapmış olduğum panna cotta tatlısının içerisine ekledim, görebilirsiniz. İtalyan mutfağından lezzetler adlı videomda pesto soslu makarna yapımında kullandım. Ona da bakabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla tüm tariflerinizde süt kreması yazan her şeyin içerisine ekleyebilirsiniz. Saklama koşulunu soran arkadaşlarımız var. Kavanozun içerisinde 3 gün boyunca buzdolabında muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Süt kremanızın gerçekten olabilmesi için unun iyi kavrulması lazım. Unu kavurmamızdaki sebep un kokusu almamanız arkadaşlar. Ve kaynama noktasına çok iyi dikkat etmeniz lazım. Eğer yaparken daha koyu kıvamlı bir krema elde ettiyseniz blenderdan geçirdiğinizde akışkan bir kıvamı yakalayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kremam kaynamaya başladı. Un helvası diyen arkadaşlarımız bunun un helvasına benzer bir yanını görebiliyor musunuz? Bakın arkadaşlar, kıvamı oldukça güzel ve gittikçe de zaten yoğunlaşıyor. Kremamız oluşumunu tamamlarken ben de sizlere bir şey göstermek istiyorum. Sizler için marketten hazır bir krema satın aldım. İçindekiler kısmına baktığımızda içerisinde sağlığınıza zararlı birçok maddenin olduğunu görmektesiniz. Gönül rahatlığıyla evinizde yapabileceğiniz çok güzel bir tarif veriyorum ben size. Marketten alıp kullanmış olan arkadaşlarımız bilir. Karşılaştığınızda muadilini yakalamış olacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaynamakta olan kremamız hazır. Soğuması için ocaktan alabiliriz.